Bu videoda Osmanlı padişahlarının pek bilinmeyen, belki de hiç duymadığınız yönlerini keşfedeceksiniz. Gelin tarihin perde arkasına göz atalım ve padişahların ilginç yönlerini birlikte öğrenelim. Osman Gazi. Osman Gazi yaşantısı boyunca bir gazi gibi yaşamış, Türkmen geleneklerine bağlı sade bir hayat sürmüş ve ölünceye kadar otağından hiç kopmamıştır. Oldukça gönlü bol, dindar ve adaletli bir insandı. Garibanları yedirip onları giydirmeyi çok severdi. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Bunun sebebi müsrifliği değil, başka birini, yani bir garibanı sevindirmekti. Bir gariban elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı. Vücudunun üst kısmı alt kısmına göre daha uzundu. Kollarının dizlerine kadar uzandığı bilinmektedir. Geniş omuzlara sahipti ve güreşe de çok meraklıydı. Gazileriyle sürekli güreş tutardı. Orhan Gazi. Orhan Gazi iyi bir padişah olmasının yanı sıra oldukça alçak gönüllü ve yoksul babası biriydi. Çoğu zaman yaptırdığı imaretlere gelerek burada garibanlara çorba dağıtır, eksiklerini giderirdi. Sık sık halkın arasına karışır ve onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı. Sadece insanları değil, beyliğin himayesinde bulunan 100 kadar kaleyi de sürekli ziyaret ederdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış. Ayrıca dinine oldukça bağlıdır. Her hafta Perşembe ve Cuma günlerini oruç tutarak geçirmeye gayret ederdi. Mevlana Hazretlerine hürmeten başına sikke giyer ve üstüne de bir beyaz sarık sarardı. 1. Murat. Sultan 1. Murat, dahi bir asker ve devlet adamıydı. Bütün hayatı boyunca planlı ve programlı hareket ederdi. Gayet nazik, sevimli ve çok yumuşak huylu bir insandı. Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere şefkatli davranırdı. Mevlana'ya karşı aşırı bir sevgisi bulunuyordu. Derviş gazilerin, şeyhlerinin kralı, Murat Gazi diye anılırdı. Yıldırım Bayezid. Bitmek bilmeyen enerjisi, hızlı hareket etmesi ve savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona Yıldırım lakabı verilmiştir. İyi bir pehlivan olan Yıldırım Bayezid avcılığa da oldukça meraklıdır. Suya karşı özel bir sevgisi vardı. Gümüşten büyük bir havuzu olduğu ve gusül abdestini burada aldığı rivayet edilmektedir. Ulu Camii içerisindeki çağlayan havuz, Yıldırım Bayezid'in suya olan ilgisinin kanıtıdır. Belki de suya olan sevgisi, sinirini yatıştırması içindir. Çünkü Osmanlı padişahları arasında yapı olarak en sinirli ve sert mizaca sahip olan padişahtır. Barut fıçısı ve neşrinin tabiriyle tiz canlı olarak belirtilmiştir. Ayrıca Osmanlı padişahları arasında şiir yazdığı bilinen ilk padişahtır. Fatih Sultan Mehmet'ten önce defalarca İstanbul'u kuşatmış fakat alamamıştır. 1. Mehmet. Çelebi Mehmet, tıpkı babası gibi gayet hareketli ve cesurdu. Toplam 24 savaşa katılmış, bu savaşlarda en ön sırada mücadele etmiştir ve öldüğünde vücudunda 40'a yakın savaş yarası olduğu bilinmektedir. Çelebi Mehmet kuvvetli bir vücuda sahipti. Güreşçiliği ile nam salmıştı ve çok kuvvetli yay kirişlerini bile çekebilirdi. Bu yüzden Arap ve Bizans tarihlerinde kirişçi olarak anılmıştır. El sanatı olarak urgancılıkla uğraşmıştır. Mekke ve Medine'ye her yıl sürre alayı düzenlenerek hediyeler gönderilmesi uygulaması onun zamanında başlamış ve bu uygulama 1. Dünya Savaşı sonlarına kadar devam etmiştir. Kaynaklara göre Çelebi Mehmet her cuma gecesi kendi parasıyla yemek pişirtip yoksullara kendi eliyle dağıtırmış. Avcılığa da oldukça meraklı olan Çelebi Mehmet bir yaban domuzu avı sırasında atından düşerek felç geçirmiş ve daha sonra vefat etmiştir. 2. Murat. Sultan II. Murat dindar, adil ve lütufkar bir padişahtı. Çok cömertti ve fakirleri korur, onlara yardım etmekten zevk duyardı. Tahtı oğlu Mehmet'e 2 defa bırakmasında görüldüğü gibi olgunluk ve bilgelik dolu davranışları vardı. Bazı kaynaklarda ona padişahı hakim, yani bilge padişah olarak hitap edilmiştir. Sultan II. Murat çok güzel konuşurdu. Sakin ve huzurlu bir hayat yaşamayı arzu eden, fakat gerektiğinde çok hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kişiliğe sahipti. Avrupalılar, onun istediği takdirde bütün Avrupa'yı fethedebilecek biri olduğunu kabul etmişlerdir. Musiki ve şiirden zevk alan padişah, sanatçılara ayrı bir önem verirdi. 2. Mehmet.
Onu bizzat gören Venedikli Zorzi Dolfin günlüklerinde Fatih Sultan Mehmet'i şöyle anlatmaktadır. Az gülen, zeki, çalışkan, cömert, amacına ulaşmakta inatçı, her gün mutlaka kitap okuyan, Roma tarihini, papaların hayatını, Herodot'un tarihini ve daha pek çok tarih kitabını okutup dinleyen, araştırmalar yapan eşsiz bir insandı. En büyük hobilerinden biri münazaralardı. Devrinin en büyük ulemalarından biri olan Fatih, alim, şair ve sanatkarları sık sık toplar onlarla sohbetler ederdi. Bu sohbetler sırasında münazaralar yaptırarak alimlerin fikirlerini dinlemekten çok hoşlanırdı. Bilime, sanata, felsefeye, şiire, ilginç ve bilinmedik konulara küçüklüğünden beri büyük bir merak duymuştur. Kendi döneminde ve kendinden önceki dönemlerde yaşanmış tüm önemli olayları araştırır, bilgi sahibi olurdu. Tüm yönleriyle döneminin ve Osmanlı Devleti'nin gelmiş geçmiş en entelektüel ve sıra dışı padişahıydı. Entelektüel kişiliğinin yanında oldukça zeki, cesur ve atak bir yapıya sahipti. Savaşlarda uyguladığı taktikler onun zekasını kanıtlar niteliktedir. Ayrıca savaşlarda ileriye atılarak orduyu gayrete getirir ve sonuca direkt etki ederdi. Devlet yönetiminde de oldukça sert bir yapıya sahipti. İnsanların görüşlerine değer verir, onları dinler fakat kararları kendi alırdı. Aldığı önemli kararları kimseyle paylaşmaz, uygulama konusunda ise oldukça kararlı davranırdı. Tek başına yemek yemeyi severdi. Zihgir, yani ok için parmağa takılan yüzükleri, kemer tokaları ve kılıç kınları yapmıştır. Değerli taşlara da ilgi duyardı. Diğer önemli hobileri arasında haritacılık ve bahçıvanlık vardı. Sarayın bahçesinde ağaç, sebze ve çiçek yetiştirmeye meraklıydı. Anlatılacak daha birçok yönü bulunan Fatih Sultan Mehmet, dönemindeki tüm devletlerin kıskançlık derecesinde hayranlık duyduğu bir padişahtı. İkinci Bayezid. İkinci Bayezid dinine bağlı yaşamaya çalışan sakin ve kararlı bir padişahtı. Bu sebeple kendisine Bayezid-i Veli denirdi. Zarif bir devlet adamıydı. Sade giyinmeyi severdi. Çatma kumaştan elbiseler giyer, başına da sahabelerinkine benzer sarık takardı. Savurganlık etmez, masrafları bütçesini aşmazdı. Gelirinin bir kısmını da halka ve özellikle de fakirlere dağıtırdı. Çok merhametli bir padişahtı. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Sultan II. Bayezid, Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini de öğrendi. Babası Fatih Sultan Mehmet ilme ilgi duyduğu için oğlu Şehzade Bayezid'e iyi bir eğitim verdi. Ona devrin en meşhur alimlerinden ders okutturdu. Bütün İslam ilimlerini en iyi şekilde öğrenmesini sağladı. Şehzadelik yıllarında hat sanatına merak sardı. Ardından tezhip sanatına yöneldi. Aynı zamanda kaynaklarda bestekarlığından bahsedilen ilk padişahtır. 1. Selim. Yavuz Sultan Selim, bir liderde olması gereken tüm özelliklere sahip kudretli bir padişahtı. Hobisi kuyumculuktu. Aynı zamanda bir koleksiyonerdi. Kutsal emanetler koleksiyonu vardı. Topkapı Sarayı'ndaki Çini koleksiyonunun da çok önemli bir kısmı ona aittir. Dil olarak Farsça, Arapça ve Tatarcayı öğrenmişti. Şehzadelik yıllarında bile seferler düzenliyor, fetihler yapıyor, devletin idaresi hakkında fikirler geliştirerek bu fikirlerini babasına sunuyordu. Babasının aksine hırslı, mücadeleci ve çok atak bir yapıya sahipti. Çok güzel ata biner, dönemin en iyi silahşörlerini alt edecek kadar iyi kılıç kullanırdı. Kendini aynı zamanda bir Yeniçeri olarak görürdü ve Yeniçeriler gibi bıyık bırakırdı. Aynı zamanda mütevazi bir kişiliğe sahip olan Yavuz Sultan Selim, iki şerefli şehrin hakimi unvanını kabul etmeyerek hakim yerine hadim yani hizmetkar denilmesini istemişti. Her öğün yemekte tek çeşit yemek yerdi ve ağaçtan tabaklar kullanırdı. Gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Geceleri 3-4 saat uykuyla yetinir, neredeyse tüm zamanını devlet işlerine harcardı. Çok fazla okumaktan dolayı gözleri bozulma derecesine gelmişti. Yavuz Sultan Selim mercek kullandığını bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır. 1. Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman, babası tarafından çocukluktan itibaren titiz bir şekilde yetiştirildi. Adaletli bir padişahtı. Şık giyinmeyi çok severdi. Babasının aksine dış görünüşüne önem verirdi. Mücevherlere ve kuyumculuğa meraklıydı. İyi bir müzik kulağına sahipti ve aynı zamanda iyi bir hat ustasıydı. Seramiklere karşı da özel bir merakı vardı. Ayrıca kavaf, yani kundura imalatçısıydı. Divan edebiyatının en fazla gazel yazan şairi unvanına sahiptir.
Kanuni Sultan Süleyman azim ve irade sahibiydi. Yapacağı işlerde asla acele etmez, etraflıca düşünür ve karar verdiğinde asla geri dönmezdi. İşi ehline teslim etmeye özen gösterir ve insanlara kabiliyet derecelerine göre görev verirdi. 46 yıl tahtta kalan Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nde en uzun süre padişahlık yapan kişi olmuştur. Bu dönemde Osmanlı Devleti bir cihan devleti oldu ve dünyanın en büyük devletlerinden biri oldu. Arkadaşlar, videonun çok uzun olmaması için bu bölümü burada bitiriyoruz. Bu videonun devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda bize belirtin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.